Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle hamburger ekmekleri yapacağız. İsterseniz benim gibi böyle büyük büyük tombik ekmekler, isterseniz daha küçük porsiyonlar halinde hazırlayarak mini hamburger ekmekleri hazırlayabilirsiniz. Haydi şimdi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Şöyle ekmeğimizin iç dokusunu da göstererek hemen tarifimize başlıyorum. Bir sos kabımızın içerisine yarım su bardağı süt, 1,5 su bardağı su ilave ederek süt ve suyumuzu ısıtıyoruz ocağımızda. Ilık süt ve su elde ediyoruz. Bir yoğurma kabımıza süt ve suyumuzu koyup 1 yemek kaşığı kuru maya ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Şekerimizi tarifimize ilave ederek bir tahta kaşık yardımı ile şöyle sıvı malzemelerimizi karıştırıyoruz. Karıştırdığımız sıvı malzemelerimizin üzerine şimdi ununu ilave etme zamanı. Tarifimizde 5 su bardağı un kullanacağız. İlk su bardağını şöyle eleyerek hamur yoğurma kabıma koyuyorum. Tarifime 4,5 su bardağı unumu eleyerek koyacağım. Yarım su bardağı unumu da bir kenara ayıracağım. Bu tarz mayalı tariflerde unumuzu elemek çok önemli. Unumuzu havalandırarak hamurumuzun daha iyi kabarmasını ve pürüzsüz bir kıvamda olmasını sağlayabiliriz. Ve bir diğer püf noktası da unumuzun tamamını sıvı malzemelerimizin üzerine koymuyoruz ki bazen unun kalitesinden dolayı koyacağımız miktar tarifimize değişebilir. Bu yüzden mutlaka bir kısmını ayırarak yavaş yavaş eleyerek bu tarz tariflere unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle yarım su bardağı unumu ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuzumu tarifime ilave ettim. 1 yemek kaşığı oda ısısında tereyağımı ilave ettim. Şimdi önce tereyağımı şöyle unum ile parçalayıp kenarlardan un ala ala hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Eğer unumuzun kıvamı yeterli gelmezse un ilavesi yapabiliriz ama bizimkisi tam yetecek gibi gözüküyor. Tam 5 su bardağı un bizim tarifimize yeterli geldi. Ben hamurumu yoğururken siz de YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum ve bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Bu tarifimizde böyle hafif ele yapışan bir hamur istiyoruz. Ne poğaça kadar yumuşak ne de diğer hamurlar kadar sert bir hamur elde etmek istiyoruz. Hafif ele yapışan bir hamurumuz olacak. Orta sert kıvamda yavaş yavaş hamurumuzun kıvamı gelmeye başladı. Birkaç daha yoğuruş ile hamurumuzu hazır hale getireceğiz. Sizin de gördüğünüz üzere böyle hafif ele yapışan bir hamur elde ettik. Artık hamurumuz hazır. Şimdi elimi hafif unlayarak hamurumu kaseden çıkartarak tezgahıma alıyorum. Ve hafif elimi unlayarak şimdi hamurumun artık son şeklini veriyorum. Hamurumuz artık hazır. Üzerine bir kapak veya kullandığımız kabı ters çevirerek 30 dakika hamurumuzu mayalıyoruz. Mayalanma işlemi tamamlandı. Şimdi yine elimizi hafif unlayarak hamurumuzu tekrar yoğurup gazını çıkartıyoruz. Hamurumuz mayalanarak tam 2 katına çıkmıştı. Şimdi tekrar bir yoğurma işleminden geçiriyoruz. Şöyle dışarıdan içeriye katlaya katlaya hamurlarda yoğurmak önemli. Tekrar hamurumuzu topluyoruz ve artık hamurumuz ekmek olmak üzere hazır. Hazır olan hamurumuzu şimdi bir bıçağımız yardımıyla ortadan ikiye kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere hamurumuzu önce 2 parçaya bölüyoruz. Şimdi böldüğümüz hamurumuzun size şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere çok güzel bir ekmek hamuru elde ettik. Şimdi hamurumuzu tekrar ortadan 2'ye bölerek 4 adet hamur elde etmiş oluyoruz. Yani bizim tarifimizden 4 adet büyük boy hamburger ekmeği çıkacak. İsterseniz 8'e de bölebilirsiniz. Şimdi elimi unluyorum. Hamurumdan bir parça alıyorum. Ve elim ile içerisindeki havayı söndürmeden bu şekilde
şekil vererek yuvarlaya yuvarlaya hamurumu iyice pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Birazcık daha yoğurup şöyle altına doğru katlayarak yuvarlak şekil veriyorum. Artık yavaş yavaş hamurumuz hazır ve hazırladığımız hamurumuzu bir yağlı kağıt serilmiş tepsimize koyuyorum. Şimdi sizlerle bir adet daha hamurumuzdan parça koparıp tekrar şekil verip tepsimize koyalım. Gördüğünüz üzere elimde şekil veriyorum. Gerçekten bu tarif nefis oluyor. Yumuşacık pufur pufur hamburger ekmekleri elde edeceğiz. Üzerine susam serpmeyerek pita ekmeği gibi de kullanabilirsiniz. Ve artık tüm hamurlarımıza şekil verdik. Yağlı kağıt serili tepsimize koyduk. Üzerine bir mutfak havlusu örterek 1,5 saat hamurumuzu mayalandırıyoruz tekrar. Bu tarifin en önemli püf noktalarından bir tanesi tepsi mayası. 1,5 saat sonunda hamurumuz artık son şeklini aldı. Hamurumuzun üzerine sürmek için bir yumurta sarımızın üzerine 2 yemek kaşığı süt ilave ediyoruz. Bir yumurta fırçası ile yumurta sarımız ve sütümüzün iyice karışmasını istiyoruz. Pürüzsüz bir kıvamda olması önemli. Evet, şimdi hamburger ekmeklerimizin üzerine hazırladığımız karışımı sürüyoruz. Bu karışımı tüm ekmeklerde uygulayabilirsiniz. Ramazan pidesinde olur, normal pide tarifi yaparken olur. Bizim gibi hamburger ekmeği, pita ekmeği gibi tüm ekmek hamurların üzerinde kullanabileceğiniz bir yumurta karışımı. Böyle hafif sulu ekmeğimizin her tarafına gelecek şekilde yumurta sarımızı tüm ekmeklerimize sürüyoruz. Ve artık son ekmeğimizin üzerine de yumurta sarımızı sürüyoruz. Şöyle eksik yerler kalmasın diye iyice bakıyorum. Bol bol sürmeye çalışıyorum. Çok güzel kızarmış ekmeklerimiz olmasını istiyorum. Şimdi ekmeklerimiz hazır. Üzerlerine ben susam tercih ettim. Hepsinin üzerine şöyle susam döküyorum. İsterseniz çörek otu susam karışımı, isterseniz ay çekirdeği, isterseniz haşhaş tohumu, keten tohumu veya tüm tohumları karıştırarak kullanabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben tüm hamburger ekmeklerimin üzerine şöyle susam serpiyorum ve artık hamburger ekmeklerimiz fırına girmek için hazır. 180 derecede 30 dakika pişirdiğimiz hamburger ekmeklerimiz fırından çıktı. Oda sıcaklığında 5 dakika beklettiğimiz ekmeklerimiz gördüğünüz üzere yumuş yumuş pufur pufur oldular. Şimdi sizlere iç dokusunu da ekmeklerimizin göstermek istiyorum. Bir bıçağımız yardımıyla ekmeğimizi ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle iç dokusu da gördüğünüz üzere nefis. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.